Gitara şuradan baktığımızda diğer düğmelerin ve ayarların burada olduğunu görebiliyoruz. Buradaki tüm ayarlar içerisindeki prosesörü kontrol edebilmek için. Üzerindeki şu yuvarlak kısımdan davul çalımlarını değiştirip hızını bile değiştirebiliyorsunuz. Maun değil arkadaşlar. Gövde Melia diye bir ağaç. Türkçe'de tesbih ağacı diye geçiyor. Aslında Maun'la aynı familyadan geliyor. Merhaba koçlar, nasılsınız? Akıllı gitar piyasası karışmaya başladı. Yeni oyuncular devreye girdi. Bugün de elimde Soran markasının Verser gitarı var. BP2210 diye geçiyor bu gitar. Les Paul kasa içerisinde bulunan bir prosesörle bu gitardan amfi tonları, efektler elde edebiliyoruz. Oldukça uygun bir fiyata satışa çıkmış durumda. Tam bir fiyat performans, hepsi bir arada. Başlangıç gitarı ya da ileri seviye kullanıcılar için portatif bir egzersiz gitarı, seyahat gitarı olarak düşünebilirsiniz. Daha önce tanıttığımız akıllı gitarların aksine bu gitarın üzerinde birçok düğme ve kontrol bulunmakta. Bu kontroller sayesinde presetler arasında geçiş yapabiliyoruz ve hatta yazdığımız presetlerin içerisindeki efektlerin kontrollerine müdahale edebiliyoruz. Bunlar için illa aplikasyona bağlanmamız gerekmiyor ve rakiplerine göre de son derece uygun bir fiyatı var. Fiyat performans gitarı diyebiliriz aslında. Fakat bu fiyat performansın getirdiği hem artılar hem de bazı eksiler var. Hepsinden bahsedeceğim. Bu akıllı gitarı ülkemize getiren ve tanıtmamıza vesile olan Can Gözmü'ye çok teşekkür ediyoruz. Gitarla ilgilenen dostlarım olursa mağaza bağlantısını açıklamalar kısmına bırakacağım. Bu tarz içeriklerin sürekli gelmesini istiyorsanız lütfen videoyu beğenelim, kanala abone olun, bildirim zilini açalım. Ayrıca maddi anlamda destek olmak istiyorsanız teşekkür ve katıl butonu da aktif. Katıl üyelerime çok teşekkür ediyorum. Katıl üyelerim sayesinde kanalımız daha hızlı ve güzel bir şekilde büyümeye devam ediyor. Siz de katıl üyesi olarak kanalın içerisindeki özel ders içeriklerine ulaşabilirsiniz ve bu videoları herkesten önce izleyebilirsiniz. Bugün bu gitarın teknik özelliklerini inceleyeceğiz. İçerisindeki mevcut presetlerin tonlarını size dinleteceğim. Uygulamasını indireceğiz. Uygulamasını kullanmayı, ton yazmayı ve içerisindeki davul, tuner gibi özellikleri nasıl kullanabileceğimizi sizlere detaylı bir şekilde anlatacağım. Şimdi sizleri hiç bekletmek istemiyorum ve hemen gitarın teknik özelliklerini anlatmaya başlayalım. Evet, öncelikle birazcık markayı tanıyalım istiyorum. Soran markası nedir? Aslında araştırma yaptığımda çok fazla bilgiye ulaşamıyoruz. Daha çok prosesörlerle ve pedallarıyla ön plana çıkmış bir firma. Ve sevilen prosesörleri de var. Özellikle fiyat performans olarak küçük boyutta prosesörler üretmiş. Ve bunlardan en küçüğünde bayağı bir sevilmiş zannedersem. YouTube'da birçok videosuna rastladım ve tonları hakkında olumlu düşünceler var. Biraz daha derinlemesine baktığımızda böyle aplikasyonunu incelediğimde ve kullanım kılavuzunu incelediğimde aslında NUX firmasıyla bazı benzerlikler görüyorum. Özellikle kullanım kılavuzu içerisindeki böyle amfi modelleme resimlerinin NUX'in kullandığı resimlerle aynı olduğunu fark ettim. Bir de aplikasyonundaki kullanılan amfi modellemelerin isimleri de benzer. Zannedersem adresleri de birbirlerine yakın. Çin'de bu teknoloji firmalarının bulunduğu bir yer var. Yakın yerlerde firmaların adresleri çıkıyor. Tahminimce NUX'in bir alt firması olmasa bile NUX'le bir işbirliği olan bir firma olabilir. Soran markası belki de teknolojik bilgi birikimini NUX'ten elde ediyor olabilir. Yazılımsal olarak büyük ihtimal destek alıyorlar gibi geldi bana. Ya da başka bir ihtimal NUX kendi üreteceği ürünleri ilk öncelikle bu firma üzerinden belki de piyasaya dağıtıp bir test ediyor da olabilir. Çünkü bir gitarın içerisine prosesör koymak gerçekten değişik bir tercih. Belki de öncelikle Soran üzerinden, Verser gitarları üzerinden bunu test ediyorlardır. Dönüşlere göre belki NUX firması kendi böyle bir gitar üretecektir. Bunlar tabii sadece kendi tahminlerim arkadaşlar. Bayağı bir araştırma yaptım ama Soran firmasının NUX'le benzerliklerini bir türlü bağdaştıramadım. O yüzden tahmin yürütüyorum. Ama en büyük olasılıkta NUX'ten teknoloji satın alıyorlar. NUX MG30'daki tonlar olsun, işte Mighty Plug'daki tonlar olsun. O ton kalitesini bu gitarın içerisindeki prosesörde duyacağımızı düşünüyorum. Firma bilinmese bile teknolojiyi satın aldığı yeri gayet güzel anladık ve ton kalitesinin de oradan güvenilir olduğunu düşünüyorum. Zaten Can Göz Müzik de NUX ürünleri satıyor. Büyük ihtimal iletişimi Soran'la da oradan kurdular. Şimdi gitarın teknik özelliklerine baktığımızda
işçilik ama malzeme seçimlerinde bazı soru işaretleri olabilir. Ama fiyatı gerçekten içerisinde prosesör bulunan bir gitar için çok uygun. Perdelere falan baktığımda hiçbir sıkıntı görmüyorum. Ele batma falan yok. Sadece beni en çok sıkan şey cila tercih oldu. Mat bir cila var. Hatta cilasız bile diyebiliriz. Bu da çalım hissiyatını birazcık düşürüyor. Sapı tuttuğunuzda böyle ağacın dokusunu birazcık fazla hissediyorsunuz. Aynı şey gövdede de geçerli. Şöyle gövdeye dokunduğunuzda bu ağacın oyukluklarını bayağı hissediyorsunuz. Bu arada Mahon gibi görünüyor ama Mahon değil arkadaşlar. Gövde Melia diye bir ağaç. Türkçe'de tesbih ağacı diye geçiyor. Aslında Mahon'la aynı familyadan geliyor ve şu an birçok firma Mahon yerine bunu tercih edebiliyor. Tabi bu da fiyatı düşürüyor. Mahon'dan eksiği şu, biraz daha yumuşak bir ağaç. Dolayısıyla bu ağaçtan gitar elde ederken birazcık dikkat etmek gerekiyor. Çatlamalar oluşmaması için. Elimdeki gitarı da 3 parçanın yapıştırılarak elde edildiğini görüyorum. Fakat gitarın kesimi bayağı modern, güzel olmuş. Sapta fırınlanmış akçaağaç kullanmışlar. Klavyede de gül ağacı var. Üzerindeki boya işçiliği de son derece güzel. Kulakçıklara gelirsek arkası açık bir tasarım kullanmışlar. Akort tutması fena değil ama kulakçıkların arkasının açık olması benim çok hoşuma gitmedi. Görsel olarak güzel dursa da içine toz filan kaçabilir. Temizlemesi birazcık sıkıntı olabilir. Alnico 5 humbucker pick-up'larımız var. Fakat bu pick-up'ları single'a çevirebiliyoruz. Bu güzel bir özellik. Alttaki ton potansını çektiğimizde manyetiklerimiz single hale geliyor. 3 yollu switch'imiz var. Köprü manyetiği, 2 manyetik birden ve sub manyetiği humbucker şekilde kullanabiliyoruz. Single'a getirdiğimizde ise aynı kombinasyonu single versiyonunu kullanabiliyoruz. Üzerinde bir tane daha switch fark ediyoruz. 3 tane knob'un arasında. Bu switch sayesinde prosesörün içerisindeki presetleri değiştirebiliyoruz. Bulunduğumuz bankada 3 tane preset var. Mesela birinci pozisyonda clean'imiz, ikinci pozisyonda drive'ımız, üçüncü pozisyonda solotonumuz olabiliyor. Şu en baştaki pot, volüm podu ve bir tane daha pot görüyoruz. Bu pot ise prosesörün içerisindeki ayarları yapmamızı sağlayan pot. Gitarı açtığımızda bu podun üzerinde ışık görüyoruz. Bu ışıklar bizi şu an hangi ayarı yaptığımızı yönlendiriyor. Mesela kırmızıda amfinin gain ayarı var. Bunu açtığımızda amfinin gain'ini açıp kısabiliyoruz. Buna birazcık basılı tuttuğumuzda rengi değişiyor ve içerisindeki farklı efektlerin ayarlarını da yapabiliyoruz. Hangi ayarları yapabileceğimizi aplikasyonu içerisinden seçebiliyoruz. Mesela şimdikinde sarı renk de çıktı. Bazıları yanıp sönüyor. Demek ki bu delay ayarı ve buradan bu delay'in temposunu bile ayarlayabiliyoruz arkadaşlar. Ve delay'in mix yüksekliğini de çevirerek kontrol edebiliyoruz. Bunları size zaten göstereceğim. Gitara şuradan baktığımızda diğer düğmelerin ve ayarların burada olduğunu görebiliyoruz. Buradaki tüm ayarlar içerisindeki prosesörü kontrol edebilmek için. Bu prosesörü açmazsak gitar çalışmaz mı? Hayır, gitar normal bir gitar gibi çalışmaya devam ediyor. Fakat bu prosesörü açtığımızdan itibaren gitarın sesi ilk önce prosesöre, sonra da dışarı amfiye ya da miksere gönderiliyor. İşin güzelliği, burada bir kulaklık çıkışı da var. Dilersek kulaklığımızı buraya bağlayıp hiç amfiye göndermeden, kimseyi rahatsız etmeden bu gitarla çalışmalarımızı sürdürebiliyoruz. Burada bir Type-C girişi olduğunu görüyorsunuz. Tabii ki bu prosesörü buradan şarj ediyoruz. İçerisinde bir batarya da var ve maksimum 9 saat dayanıyor. 3000 mAh batarya var. Fulllediğimizde 9 saat boyunca bize hizmet verebiliyor bu prosesör. Normal çivi jack çıkışımız amfiye bağlamak, sisteme yollamak için. Burada bir enerji tuşu var. Enerji tuşuyla bu prosesörü açıp kapatabiliyoruz. Açtığımızda, bir kere bastığımızda sessize alabiliyoruz. Yeniden bastığımızda sessiz moddan çıkabiliyoruz. Burada bir Bluetooth ve davul tuşu daha var. Bastığımızda davul devreye giriyor ve davulun çalımlarını buradan değiştirebiliyoruz ve hızını da yine buradaki pottan değiştirebiliyoruz. Ayrıca Bluetooth bağlantısını da buradan uzun süre basarak yapabiliyoruz. Birazdan aplikasyonumuza bağladığımızda bu Bluetooth'u açmamız gerekecek. Tabii Bluetooth'tan müzik aktarımı da var. Cep telefonumuzdan veya tabletimizden bağlanırsak oradan açtığımız backing track'i de yollayabiliyoruz. Üzerine de gitar çalabiliyoruz. Ve burada son bir tuş daha var. Bank tuşu. Bu bank tuşuna uzun basılı tuttuğumuzda bankalar arasında geçiş yapıyoruz. Bankanın her birinde 3 tane de preset var. Yine aplikasyonundan hangi bankaların devrede olup olmayacağını seçebiliyoruz. Mesela sahneye çıktık, sadece 3 banka bize yetiyorsa tonlarımızı o 3 banka içerisinde toplayıp diğerlerini kapatıp sahnede karışıklık olmadan gitarımızı kullanmaya devam edebiliyoruz. Bunların hepsini zaten aplikasyon üzerinden anlatacağım. 22 tane perde var gitarda. Bunlar nikel perdeler, paslanmaz değil. Jumbo da değiller. Gayet inceler.
Gitar bana ilk geldiğinde birazcık ayar yapmam gerekti. Sap ayarını buradan kolaylıkla yapabiliyoruz. Gitarın üzerindeki ayarları yapabilmemiz için aletler gönderiliyor. Ufak bir sap ayarı yapmam gerekti. Birazcık manyetik yukarıdaydı. Manyetiği aşağıya aldım. Gitarıyla beraber USB bağlantı kablosu, şarj kablosu, sap ayarı demiri ve belli alarmlar geliyor. Böylelikle rahatlıkla ayarlarını yapabiliyoruz gitar. Güzel bir kullanma kılavuzu göndermişler. Kullanma kılavuzunun içerisinde gitarın üzerindeki düğmelerin nasıl çalıştığı, ne gibi işlevlere sahip oldukları, belli bağlantı seçenekleri, gitarın sap ayarı vesaire, manyetiklerin single ve humbucker kullanacağımızda manyetik seçenekleri. Ayrıca aplikasyonun ince ayarları detaylı bir şekilde anlatılmış. Hem de renkli bir şekilde. Gerçekten güzel bir kullanım kılavuzu yapmışlar. Hem prosesörün ayrıntılı bilgileri hem de gitarın ayrıntılı bilgileri burada mevcut. Gördüğünüz gibi kabin simülasyonu da destekliyor. 24 bit 512 sample rate ile girişlerinin çıkışlarının neler olduğu hepsi burada ayrıntılı bir şekilde bize verilmiş. Bundan sonra da içerisindeki amfi modellemelerinin, kabin simülasyonlarının neler olduğu görsel olarak da bize sunulmuş. İşte bu görsellere NoX'in görsellerine çok benziyor arkadaşlar. Efekt listesi de bize burada ayrıntılı bir şekilde verilmiş. Evet, tonlarını denemeden önce hemen artıları ve eksileri hakkında birazcık konuşmak istiyorum. Fiyat performans olarak gerçekten çok iyi bir gitar. Bu fiyata hem bir prosesör satın alıyorsunuz hem de gitarı satın alıyorsunuz. Ve dolayısıyla ekstradan bir amfi belki almanıza gerek kalmıyor. Evde eğer bir Bluetooth hoparlörünüz varsa, ona kabloyla işte AUX'in girişi varsa onu kabloyla bağlayabilir. Ya da güzel bir kulaklığınız varsa kulaklığınızı takıp böyle sessizce çalışabilirsiniz. Çevrenizi de rahatsız etmezsiniz. Fakat fiyatından dolayı birazcık malzeme seçimlerinde eksiklikler var. Bu da çok doğal. Yani bu fiyata Maon yerine tabii ki başka bir ağaç kullanmışlar. İşte sap hissiyatı biraz daha güzel olabilirdi. İşçiliğinde bir sıkıntı yok. Alnico 5 manyetikler kullanmışlar. Bunlar güzel. Köprüsü sabit köprü. Bir kolumuz yok. Hareketli bir gitar daha pahalı olabilirdi dolayısıyla. En büyük soru işaretlerinden bir tanesi performansında sıkıntı yaratmayacaktır ama sahne performansında şu tonlar arasındaki geçiş birazcık soru işareti yaratıyor. Normalde biz pedal kullanırız bunun için, tonlar arasında geçmek için. Bu cihazın bir pedalı yok. Bazı akıllı gitarlarda wireless pedal seçenekleri bulunuyor. Belki buna da ileride gelebilir ama şu an tonlar arasındaki geçişi buradaki switch ile yapabiliyoruz. Ve bankalar arasındaki geçişi de buradaki düğmeyle yapabiliyoruz. Eğer tonlarımızı güzel ayarlarsak ve sahnede şu clean, drive geçişlerini oturtursak sahne performansını da kurtaracağını düşünüyorum. Ama çok ileri profesyonel sahnelere ayak uyduramayabilir. Bar sahneleri için ya da okuldaki performanslarımız için son derece yeterli olacağını düşünüyorum. Provalara götüreceğimiz zaman yeterli olacağını düşünüyorum. Seyahate çıktığımızda ya da egzersiz gitarı olarak kullandığımızda yeterli olacağını düşünüyorum. Artılardan bir tanesi de hem single hem de humbucker olması. Bu gitarı satın alarak birçok farklı tarza eşlik edebileceğimizi düşünüyorum. Gerçekten başlangıç için aslında fiyat performans olarak öne çıkmış bir gitar karşımızda. Metal çalacaksanız humbucker'a geçersiniz. Buradan sert tonları ayarlarsınız bankalarınızdan. İşte daha pop işleri çalacaksanız, Türkçe rock çalacaksanız single manyetiklere geçip daha yumuşak tonlara ayarlayıp gitarınızı çalışabilirsiniz. Başlangıç gitarı olarak alındığında aslında ileride karşılaşacağınız bütün senaryolara size hazırlıklı hale getirebilecek bir gitar olduğunu düşünüyorum. Amfi masrafına da, prosesör masrafına da girmemiş olursunuz. İçerisindeki mevcut presetlerle gitarın nasıl tınladığına bir bakalım. Videonun sonuna doğru da aplikasyonu nasıl kullanabileceğinizi ve nasıl ton yazabileceğinizi, aplikasyonun içerisindeki diğer ayarları nasıl yapabileceğinizi hepsini size göstereyim. Evet arkadaşlar, gitarımı ses kartıma direkt bağladım. Aplikasyonunu yükledim ve açtım. Aplikasyonun ismi Nexus Tone diye geçiyor. Nexus Tone diye aratırsanız bulabiliyorsunuz. Şimdi 01A'dan tonları denemeye başlayalım. Hiçbir ayar değişikliği yapmayacağım. Manyetiklerle belki arada oynarım. Size tonları direkt dinletmek istiyorum. İkinci tona geçiyorum. Üçüncü ton.
Evet, 0-1 bankasında A, B ve C'de sert tonlar elde ettik. Şimdi banka değiştiriyorum. İkinci bankanın tonlarını deneyelim bakalım. A'dan başlıyorum. B'ye geçtim. C'ye geçiyorum. Ve üçüncü bankalara geçiyorum. 0-3'e. B'ye geçtim. Ve C'ye geçiyorum. Manyetikleri single'a da getirelim. Dördüncü bankaya geçtik. A'dayız. B'ye geçiyorum. Ve C'ye bakalım. Shimmer gibi reverb'leri duyabiliyoruz. 5. bankaya geçtim. Flanger'lı bir ton var. B'de yine shimmer'lı bir ton. Otomatik bağlı bir ton çıktı karşımıza. Altılara geçelim. Evet, burada akustik preamplar var. Single manyetik de yaptık. Evet, B tonuna geçiyorum. Yedilerdeyiz. Metal tonlar elde edeceğiz galiba burada. C'ye geçiyorum. Bu sefer de solo tonu. Evet arkadaşlar, 7 tane banka varmış. 7 bankanın içerisinde 3'er tane ton var. Hepsini dinlemiş olduk. İçerisindeki mevcut presetler bu şekildeydi. Evet, şimdi aplikasyonu hakkında da sizle konuşmak istiyorum. Settings kısmından başlayalım. Bluetooth'u açtığımız zaman bağlanabiliyoruz gitarımıza. Burada şu an Soran Versailles gitarına bağlanabileceğimizi gördük. Bastığımız zaman direkt bağlanıyoruz. Yukarıda dil seçenekleri var. Tabii ki İngilizceyi seçiyoruz. Bakın, akort cihazımız var burada. Akort cihazımızı aktif hale getirebiliriz. Buradan kromatik, standart gitar vesaire herzleri ayarlayabiliriz.
Tuner'ında Nuex'in tunerlarına ne kadar çok benzediğini görüyoruz. USB ayarlarınızı girdiğimizde buradan bakın USB olarak bilgisayarımıza bağladığımızda ya da cep telefonumuza bağladığımızda direkt ses kartı olarak çalıştığını görüyoruz. Burada normal kayıt, reamp yapmak istiyorsak daha önceden yaptığımız kayıtları içerisindeki prosesörden geçirmek ve yeniden kaydetmek istiyorsak reamp. Loopback yapmak istiyorsak, işte açtığımız backing track'in canlı yayına gitmesini istiyorsak bu loopback seçeneği ya da drive wet şeklinde hem clean tonun hem de prosesörün ürettiği tonun ne kadar gideceğini duyulmasını istediğimizde böyle kayıt yapmak istiyorsan drive wet kaydı yapabiliriz. Ama asıl ayar tabii ki normal ayarında. Bluetooth ayarlarına girdiğimizde Bluetooth'tan gönderilen müziğe arkadaşlar equalizer bile verebiliyoruz buradan gördüğünüz gibi. Eğer karışma olursa frekansların yönünü de değiştirebiliyoruz. Altta jam track kısmı var. Buradan backing trackler açıp üzerine sola çalmamız mümkün. Mesela bir tanesini seçeyim. Gördüğünüz gibi çalmaya başladı. Çünkü ses kartıma bağlı ve direkt olarak çalıyor. Buradan kendiniz de yükleyebilirsiniz. Drum Machine. Buradan da açabiliyorsunuz davulu. Hatta buradan davulu açtığınızda üzerindeki şu yuvarlak kısımdan davul çalımlarını değiştirip hızını bile değiştirebiliyorsunuz. Davulu buradan da açıp kapamanız mümkün tabii ki. Bir sürü davul seçeneği var. Davulun tizi, bası, onları da ayarlayabiliyoruz. Edit kısmı en önemli kısım. Bu edit kısmında ton zincirinde istediğimiz şeyi yerini değiştirebiliyoruz, kaydırabiliyoruz. İstediğimiz şeyi açıp kapatabiliyoruz. Mesela kompresör, modülasyon butonu içerisindeki. Bir de farkındaysanız şurada bir uçak logosu var. Bu uçak logosuna tıkladığımızda ise bu efektin ayarını gitarın üstüne atayabiliyoruz. Şu an modülasyon ayarını buradan kontrol edebiliyorum. Hatta buradan çevirdiğimde rate'in değiştiğini ekranda göreceksiniz. Basılı tuttuğumda diğer bir ayara geçiş yapabiliyorum. Mesela şu an beyaz ayar. Bu beyaz ayar arkadaşlar davulun ayarı. Kırmızıya geçtim. Kırmızıya geçtiğimde bakın amfinin içerisindeki gain'i değiştirebildiğimi görüyorum. Peki ton nasıl yazacağız? Mesela amfiyi seçtim. Burada DAI yazısına bastığımda farklı amfi seçeneklerini görebiliyoruz. Just Clean'den, Fender amfilerden, Class A30 Vox amfilere, Marshall'lardan, Soldano'lara, sert amfilerden akustik gitar preamplarına kadar bir sürü farklı amfi seçeneği mevcut. Sadece amfi değil, kabin simülasyonunu da seçebiliyoruz. Ve USB üzerinden bağladığımızda bakın boş slotlar var. Buraya dışarıdan 3. parti impulse responsları da yükleyebilmemiz, kabin simülasyonları yükleyebilmemiz mümkün. Modülasyonlar, birçok modülasyon var. 14 tane modülasyon var. Choruslardan vibratolara, flanger'lara, phaser'lara, tremololara kadar kullanmak isteyeceğimiz bütün modülasyonlar mevcut. Tube Screamer'dan distortion pedallarına, blues drive'dan metal distortion'lara kadar, wah'lara kadar burada hepsini bulabiliyoruz. Delay'lerimiz mevcut. Dijital, analog, tape echo. Reverb'lerimiz mevcut. Shimmer'dan, dump gibi değişik reverb'lere de sahibiz. Hepsini buradan açıp kapayabiliyoruz. Yerlerini değiştirebiliyoruz. Delay'lere tap tempo yapıp hızını ayarlayabiliyoruz. Tüm ince ayarlara buradan ulaşmamız mümkün. Yukarıda gördüğümüz preset'e bastığımızda burada hangi bankaların kullanmak istemiyorsak buradan tik tuşuyla kullanmak istemediğimiz bankaları kapatabiliriz. Ve gitarın üzerinden de banka değişimi yaptığımızda sadece tikli olan bankalar arasında değişiklik yapabiliyoruz. Aplikasyonunu kullanmakta bu kadar basitti arkadaşlar. Şimdi dilerseniz kapanışa geçelim. Evet dostlarım, bir videonun daha sonuna geldik. Nasıl, Soran markasının Versailles gitarı hoşunuza gitti mi? Siz bu akıllı gitarları, içerisinde prosesör bulunan gitarlara sıcak bakıyor musunuz? Böyle bir gitara sahip misiniz? Bu gitara sahip misiniz? Sizin deneyimleriniz nelerdir? Sizce gelecek bu akıllı gitarlarda mı, yoksa geleneksel gitarlar hiçbir zaman
tacını kaptırmayacak mı? Ben pedala bağlarım, amfime bağlarım, tonumu öyle elde ederim mi diyorsunuz, yoksa gitarların içerisindeki bu prosesörlerdeki tonlar size pratik geliyor mu, hoşunuza gidiyor mu? Sizin düşüncelerinizi merak ediyorum. Yorumlar kısmında buluşalım. Bu gitarları ülkemize getiren ve tanıtmamıza vesile olan Can Göz Müziğe çok teşekkür ediyoruz. Mağaza bağlantısını açıklamalar kısmında bulabilirsiniz. Bu tarz içeriklerin sürekli gelmesini istiyorsanız lütfen kanala abone olalım, bildirim zilini açalım. Ayrıca harika sosyal ağlarımız var. Buralara takiplerinizi bekliyorum. Maddi anlamda destek olmak isterseniz katıl üyesi olabilir, teşekkür butonunu kullanabilirsiniz. Ayrıca benden özel gitar dersi almak istiyorsanız da yine açıklamalar kısmında bir Linktree bağlantısı var. Bu Linktree bağlantısı üzerinden gitar dersi başvuru formunu doldurabilirsiniz. Ben de size ulaşırım. Evet, yeni videolarda ve canlı yayınlarda görüşene kadar hepiniz kendinize çok iyi bakın. Ama en önemlisi koç gibi kalın. Görüşürüz.